Herkese merhaba. Bugün kadın tamponları ile ilgili bir video çekmek istedim. Daha önce normal kullandığımız pedlerle ilgili ve onların yanlış kullanımında başımıza neler gelebileceği ile ilgili bir video çekmiştim. Onun kartını da buraya koyarım, açıklamalara da linkini koyarım. Şimdi tamponlarla ilgili konuşacağız bugün. Ben o videoda da söylüyordum, daha önce hiç tampon kullanmadım. O videoda tamponla ilgili de video çeker misin dediği için bir takipçim gidip tamponlar satın aldım. Ve bunu tamamen ilk defa tampon deneyecek olan birisinin deneyimiyle yapmak istedim ve o şekilde yaptım. Ve ilk düştüğüm şeyde ben küçük bir markete gitmiştim. Ve bu iki marka vardı orada sadece ve sadece bu iki, şöyle diyeyim size, boyu vardı. Mesela bunda süper yazıyor. Bunda da normal yazıyor. Ama ben bunu anlamadım. Sadece demek ki dedim tamponda iki marka var. İkisinden de deneyeyim diye birer tane aldım. Daha sonra başka büyük bir markete gittiğim zamansa bunların aynı normal petlerde olduğu gibi boyları olduğunu fark ettim ve bununla ilgili de bir video çektim. Şimdi buraya o videoyu ekleyeyim. Boylarıyla ilgili o videoyu izleyelim. Sonrasında da kullanım detayları ve kimler nasıl kullanmalı hakkında bilgi paylaşalım. Evet, yeniden hoş geldiniz. Bu arada arkamda orada Minnoş uyuyor. Şöyle göstereyim size. O da bir bayan, bizim yanımızda olabilir bunu konuşurken. Birçok zaman çekinilen bir konudur ya. Bu espri gibi şey, o yüzden yapmak istedim. Bayan bayana daha rahat konuşuruz her zaman biz bu konuyu. Şimdi kullanımında dikkat edilmesi gereken şeyler var. Ben deneyimlerken neler yaşadım önce onu paylaşayım. Ben öncelikle bu boyu kullandım. Bu normal olan boy. Şöyle göstereyim ben. Bunun içinden çıkanı da şöyle. Ve bunu renkli renkli yapmışlar. İstediğiniz renkte kullanabilirsiniz gibi. Çantanıza atmak için dışı da gayet korunaklı. Bunu ilk kullandığım zaman kullanılışını da göstermek istiyorum özellikle. Şurada iki tane ok var. Bu okları ok yönünde her ikisini iki elinizde sanki ruj açıyormuş gibi şöyle çeviriyorsunuz ve çıt diye buradan açılıyor. Sonra şu kısmı önce çıkarırsanız daha iyi. Hani şu yuvarlak olan kısım değil de bu kısmı. Bu kısımda çünkü ipi var. Şu ipi çıkarıp şöyle bırakayım. Evet, bu dışarıda kalacak olan ipi. Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Sağlam mı diye. Bu şekilde kontrol ediyorsunuz. Ve sonrasında hangi elinizle takacaksanız o elin işaret parmağını şurada geçirmeniz için şöyle bir bölüm var. Buraya geçiriyorsunuz ve daha sonrasında burayı çıkarıp uygulamanızı yapıyorsunuz. Mutlaka şu ipin dışarıda kalması gerekiyor. Bu kontrol etmek ve kullanım bittikten sonra çıkarabilmeyi sağlıyor. Şimdi ben önce bunu kullandığımda başıma ne geldi? İlk gün kullandığım için tabii ki ilk gün yoğun bir gün. Bu şöyle 2 saat sonra gibi, belki de 1 saat sonra gibi sızdırdı. Çünkü dolmuştu. O zaman anladım ki ilk başta kullanırken, ilk yoğun günlerde kullanırken büyük boylarını. Bu arada içinde şöyle bir prospektüs diyeyim çıkıyor. Bunların her ikisinde de var. Ve şurada özellikle gösteriyor. Şöyle göstereyim. Evet, kamerada çok netleyemiyorum ama kullanmak istediğinizde şurada mesela bunda 3 tane var. Bunun bir küçük boyu da var yani. En az günde 2 tane, daha sonra gibi boylarını seçerek kullanmak gerekiyor. Yani bu markanın da boyları var anlamına geliyor bu. Ben tabii bilmeyerek bu diğer markanın şöyle dörtlüsünü almışım. Bunun hatta sanırım bir tane daha vardı. Sızdırdı dediğim gibi.
O nedenle büyük boyunu kullandım. O daha uzun süre gitti. Bu tamponları kullanan, daha önceden uzun süre kullanan ve memnun olan arkadaşlarım var. Ben onlarla da görüştüm. Onlar da aynı şeyi söylediler. Yoğun günlerde büyük boy, ona göre günü azaldıkça da yani yoğunluğu azaldıkça da küçük boylarına geçebiliyorsunuz tamponun. Tamponu kullanırken özellikle dikkat edilmesi gereken, hani kimler kullanabilir? Genç kızlar kullanmak istiyorsa mutlaka danışmalısınız. Çünkü hani bizim ülkemiz için önemli, açıkça söyleyebilirim bunu. Bu tamponu genç kız olarak, hani kızlık zarınız bozulmadan kalmak istiyorsanız tamponu kullanmamanız gerekir. O nedenle tamponu tercih edebilecek olan kişiler bu konuda bir problem olmayan kişilerdir. Onun dışında herkes kullanabilir. Özellikle yaz aylarında, dedi danıştığım arkadaşım, rahatlık sağlıyor. Yani pedin verdiği o pişik sorunu, diğer sıkıntıları yaşatmıyor. Fakat tamponda şöyle bir şey var. Sürekli kullanmamanız gerekiyor. Yani geceleri en azından ped kullanıp, ki kendi iç prospektüslerinde de öneri bu şekilde. Gündüzleri işte dışarı gidecekseniz ya da ne bileyim evde daha rahat etmek istiyorsanız tampon kullanabilirsiniz. Fakat mutlaka ve mutlaka maksimum üzerinde 4-6 saat diyor. Ama biz pedler için 3 saat diyoruz. Hani bunlar için de mümkün olduğunca sık değiştirmekte fayda var. Yani 4 saatten daha uzun kalmamasında fayda var. Çünkü diğer pedlerde hani kan akıyor. Fakat bu o vajinayı tıkadığı için kan akamayacak. Bununla birlikte enfeksiyonlara açık hale geliyor kişinin vücudu ve toksik şok dediğimiz çok büyük bir yan etkiye neden olabiliyor. Uzun süre kaldığı zaman veya doğru kullanılmadığı zaman veya vücudunuzda enfeksiyon varsa. Eğer vajinal bir enfeksiyonunuz varsa asla tampon kullanmamalısınız. Çünkü tampon o bölgeni kapatarak vajinal enfeksiyonun daha yukarılara, rahminize çıkmasına neden olabiliyor. Kullanırken mutlaka ve mutlaka her zaman içindeki prospektüsü lütfen dikkatlice okuyun ve ondan sonra kullanın derim. Çünkü tamponlar gerçekten petler gibi değil, hassas kullanım gerektiriyor. Bu arada petlerle denize giremiyorsunuz ama bunlarla girebiliyorsunuz. Fakat denizden çıktıktan sonra mutlaka hemen değiştirmelisiniz. Yani beklememelisiniz bununla. Ya da son koyduğunuz tamponu mutlaka çıkarmayı unutmamanız gerekiyor. Eğer bu ip koparsa ne yapacağım? Bu ip koparsa mutlaka hemen bir kadın doğum uzmanına gitmeniz ve bu tamponu oradan çıkarttırmanız gerekiyor. Bunun için çıkarılabilen aletler var zaten kadın doğumda. Ben de çalıştığım dönemde bu problemi yaşayan gelen kişiler olmuştu. Ve kolaylıkla hemen alınıyor. Herhangi bir can yakma ya da başka bir duruma neden olmadan hemen o tampon oradan alınıyor ve sağlığınız bu şekilde korunmuş oluyor. İp kopması o yüzden riskli. Evet, tamponlarla ilgili benim paylaşacaklarım bu kadardı. Tamponlar ya da kadın petleri ya da diğer sağlık konularında video çekmemi istediğiniz konular olursa yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Bu arada ben ismimi söylemedim sanırım başta veya mesleğimi. Ben ebe hemşireyim. Gönül Bıyıklıoğlu Uysal. Kendinize çok iyi bakın lütfen. Hoşça kalın.